Traf'te YouTube kanalından herkese merhabalar. Kadir'cim öncelikle hoş geldin videoma. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, seni sormalı. Seni sormalı deme. Tamam. Hemen videomun başlangıcında bu konuya istersen bir açıklık getireyim. Çünkü sizlerin de bunu bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Maalesef ki bir yüz felci geçirdim. Normalde dinlenmem gerekiyordu ama tabii ki bu durum video çekinme engel mi? Gördüğün gibi hayır. Değil. Her anlamda Özge Traf'te sizlere içerik üretmeye devam ediyor. Şu halimle bile. Lütfen o yüzden kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonundan abone olup bildirimleri açarsanız, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Lütfen üzülmeyin. Bu geçici bir durum. Şu anda bir tedavi sürecindeyim. Kortizon kullanıyorum. İşte yüz egzersizleri yapıyorum vesaire falan. En kısa zamanda geçecek. İyi dileklerinizi bekliyorum. Ve artık içeriğime başlamak istiyorum. Kadir bana yazdı. Özge ben Ankara'dayım dedi. Ben normalde dinleniyordum ama dedim ki Kadir buradaysan kesinlikle seni kaçırmak istemiyorum. Çünkü o bir dünya yolculuğuna çıkacak. Bahsedeceğiz bütün yolculuk detaylarından, araçtan vesaire falan ama gerçekten inanılmaz tatlı, mükemmel bir renge sahip bir school bus var. Amerikan filmlerinden, çizgi filmlerden hepimizin aslında aşina olduğu ve hepimizin çocukluğunda keşke bizim ülkemizde de böyle okul otobüsleri olsa, bilmiyorum. Ben öyle hissediyordum, öyle düşünüyordum. Evet, var mıydı sende de o? Kesinlikle zaten çizgi filmlerde gördüm ben bu şekilde ve o zaman demiştim bu benim evim olmalı ve dünyayı gezmeliyim diye. Aslında o zaman senin bir çocukluk hayalin bu. Kesinlikle bu araca sahip olmak tamamen bir çocukluk hayali. Bu arada istersen şöyle yanıma gel Kadir. Tabii. Birlikte şöyle gezelim birazcık. Rengi de bu arada bir profesör karar veriyor işte ilk üretileceği zaman. Sabah böyle gün aymaya yakın olduğu zaman en çok dikkat çeken rengin bu olduğu karar veriliyor. Evet. Ve o tarihten beri aslında Amerika'da hala okul otobüsleri bu renkte üretiliyor. Tabii. Ve sarıya da en uygun rengin siyah olduğunu karar verip detaylandırmaları da siyah renkle yapmışlar. Kesinlikle. Ne kadar da harika olmuş. Seni böyle yana aldım ama kaputtan bahsetmeyi unuttum. Şurada gördüğünüz mandalları kaldırıp aslında normaldeki kaputlara göre çok çok hafif kalan bu kaput kapağını şu şekilde açıyorsunuz ve içeride bizi 8.2 litrelik turbo dizel bir motor karşılıyor. Tam 210 beygir güç. Yaklaşık 1000 Nm torka kadar da güç üretiyor aslında. Evet, muhtemelen. Ne yakıyor Kadir? Kilometrede şu an güncel rakam sanırım 10 lira gibi bir rakam yakıyor Türkiye'de. Sanayide aldığımda ama 2 lira yakıyordu. O yüzden çok önemsememiştim. Sanayi sürecinden bu zamana kadar, çıkarana kadar aracı 10 lira yakmaya başladı. Artık Şahinler de 2 lira yakıyor. O yüzden mutluyum. Aynen. Öyle düşünmek lazım. Evet. Bir yerden bir insanın kendini rahatlatması lazım gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Aman ya, hayallerini gerçekleştirmişsin. Tabii. Her Bu güzel şeyin bir de kötü tarafları oluyor bedeli tabii ki. olabiliyor. Ama çok güzel bir motor. Az önce de bahsettiğim gibi Amerikan ordusunda vesaire kullanılmasının da belki de en baştaki nedeni motora olan güven diyebiliriz. Kesinlikle. İstersen şöyle arkaya doğru bir gelelim. Bu arada çatı mükemmel. Tam bir teras var. Parke döşemiş oraya. Evet. Şezlongla güneşleniyor musun? Doğru Kesinlikle söyle. yani 2 tane şezlong var yukarıda. Mangal falan da yaparsın. Olabilir, Şu yapabilirim. yüzüm bir düzelsin, o zaman bir Samsun'a gelirim olmazsa ben. Olabilir. Orada bir deniz kenarında şöyle bir barbekü partisi yaparız. Arkaya doğru geliyoruz. Şimdi giriş ve çıkışlar aslında bu noktadan kontrol ediliyor. Çünkü ön kapı dışarıdan açılamıyor, yalnızca içeriden açılıyor. Yani siz dışarıdan içeriye geçmek için bu kapıyı açarak geçiş Tabii ki. yapabiliyorsunuz. Aynen. Doğru mu söyledim? Doğrudur. Kadir Bey? İlk giriş ve son çıkış aracın tamamen arka kapıdan gerçekleştiriliyor. Plastik aksamları Amerika'dan getirdin diye Aynen. biliyorum. Türkiye'de bir o plastik aksamlarını bulamadım. Geri bütün parçalarım, karoser bölümünü hepsini Türkiye'de toplayabildik aracı tamamen. Süper. O zaman dış tasarımda söyleyeceğimiz çok fazla şey kalmadığına göre Yok. bu harika karavanı gezmeye hazırsak iç tasarıma doğru şöyle bir yola çıkıyoruz deyip kestirip atmıyorum, yürüyoruz. Yürüyelim. Evet, çünkü bu birazcık böyle daha cool bir video oldu gibi. Evet. Şöyle geze geze yürüyelim. Beyaz şeritler var. 142'nin anlamını da sen bize söyle istersen. 142 aslında gerçek hikayeye dayalı bir filme dayalı bir konusu var. Into the Wild adında Özgürlüğe Evet. Kaçış diye bir tane çok özel beğendiğim benim film vardır. İnsanların çoğunluğu da zaten izleyenler kesinlikle beğenecektir. İzlemeyenlerin de beğeneceğine inanıyorum. Oradaki otobüsün yine school bus'ın bir numarasıydı. Evet. Ve o anı da bu yolculukta yaşatmak istediğim için oraya koymak istedim onu. Ne kadar güzel yapmışsın ya. Neyse, tüm detayları anlatacağız. Hadi Okey. geçelim içeriye doğru. Şöyle ayakkabılarımı da çıkarayım. Hadi bakalım. Giriyorum. Okey. Müsaade var mı? Tabii ki girebilirsin. Ay ne kadar tatlı ama ya. İşte ya, budur ya. Hayat budur. Kadir, öncelikle Kesinlikle. bir şoför koltuğuna oturacağım müsaaden Tabii varsa. buyur. Ya abi ne yaptın sen ya? İnanılmaz güzel. İşte bu az önce bahsettiğim kapı mekanizması da buradan şu şekilde açıp kapanıyor değil mi? Kesinlikle Değil kendini mi? çekip ileri doğru iterek kapatabiliyorsun onu. Ay süper. Şu an muhtemelen herkes senin yerinde olmak istiyor. Açmayı nasıl yapıyoruz? Yukarı kaldırıp kendine çekiyorsun. Aynen. Süper. Basit bir sistem Ama aslında. çok tatlı. 302'ler falan da biliyorsun ki çok fazla işte artık bu karavana döndürülüyor falan ama kesinlikle seninki zaten benzerse oluyor. Birkaç tane örneği var. Sevgili Baran'a da buradan selam gönderelim. Kesinlikle Onda da selamlar. çok tatlı bir örneği var. O da böyle bayağı bir yolculuk yapıyor falan. Evet, burada ahşap kullanmış. Evinin bu bölümünde sanatçımız ahşap kullanmış falan. Burası çalışma odan.
Kesinlikle. Masam aktivitelerini burada uzayabilen, aynen, ve gerçekleştiriyorsun. kapanabilen bir masam var. Süper. Şimdi arkamda bir kalorifer peteği görüyorum. Dış tasarımını anlatırken Webasto falan böyle bir aklımdan geçti. Tüten dumanı gördükten sonra dedim ki kalorifer yaptırmış Kadir. Evet, evine. kesinlikle. Birazcık bir bahseder misin? Neden bunu tercih ettin? Şu anki kullandığımız sistem ev sistemi kombi. 3 Hı-hı. tane peteğim var. Isınma sistemini yapacağım zaman Webasto kullanacaktı. Fakat Webasto Şu daha anda önce sıcacık. evet. bir yıl kadar bir tır şoförlüğü deneyimim var benim ama burada süper. aktif bir şekilde Webasto'yu kullandım. Aktif kullandığın zaman bunu kurutma ortamı çok yaratıyor ve bu yaşamda bayağı bir zorluk çıkartıyor. Aynı zamanda alanım geniş olduğu için normal Bayağı bir karavana göre 1+0 stüdyo daire diyebiliriz Tabii bana ki. aslında. Webasto tek bir Webasto ile ısınmıyordu. O yüzden olayı daha pratik, daha az maliyetli durum petek ve Çok kombi ile mantıklı. beraber Bu arada birleştirdim. Dünya Şoförler Günü bugün. Dünya Şoförler Günü'nde kutlu olsun Kadir'ciğim. Kesinlikle, Sizlerin de tüm teşekkürler. şoför takipçilerimizin Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Evet. Aslında benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Sonuçta sen burayı artık bir ev konforunda yaptın. Nelerden böyle hani feragat ettin ya da neleri dikkate aldın? Mesela bu muhtemelen açılıp kapanabilen bir Evet, mekanizması normalde vardır. buraya doğru uzayan bir sistemimiz var. Aynı zamanda yatak da olabiliyor. Depolama sisteminde iç yaşam akülerin sistemi bulunuyor. İnvertör, aküler, bu gibi durumlar. Aynı zamanda depolama olarak da kullanabiliyoruz. Süper. Arkada hemen bir kitaplığımız var. Berkcan orayı tabii ki size ek görüntü girecektir. Aynen. Şöyle bir ilerleyelim mi? Tabii, Evinin tabii. ilerisine doğru. Burası Geçebilir. açabilir Tuvalet, miyim? banyo tabii bakabilirsin müsait. Buyurun. Burası da tamamen Şey bir- gibi bir tane program var ya, temizlik avcıları, biliyor musun? Bakalım banyosu Yok, temiz yok, mi? yok. Tabii, Tertemiz tabii. valla. Gerçekten. Kombi içeride bulunuyor. Ne kadar tatlı yapmışsın ya. Evet, tüm detaylarda ahşap kullanmaya gayret gösterdim. Zevkli insansın ha. Gerçekten Teşekkürler. yani. Bir sürü karavan Ayşe- görüyoruz da şimdi karavan yaptırıyorsanız bence biraz da zevkli yaptırın. Bence göze de hitap etmeli ya. Bu tarz insanlar genelde zevkli insanlar oluyorlar. Mutfağın da temiz bu arada. Evet. Tebrik ediyorum. Şeyler dökülmüyor mu ya, tabaklar? Ona göre mi dolap Ona yaptırıyorsun? göre dolap yaptırıyoruz ve o içeriği de ona göre kullanıyorsun aslında. Normalde tabii biraz yüklemeler yapıldığı zaman virajlarda vesaire gibi durumlarda önüme gelebiliyor. Ama bunların kilitleri var. Şu O an kadar kilitli da olsun sistem var. diyorsun. Kesinlikle. Neticede Buzdolabı. mobil bir yaşam. Buralarda herhalde kıyafetlerin vesaire Tabii normal var. depolamalarım. Arkada 2 kişilik bir yatağım mevcut. Süper. Yine üst tarafta. Yıldızları izledin mi hiç? Kesinlikle. Yani en Güzel istediğim oluyor, değil şeyden mi? dolayı. Bunlarla alakalı zaten biraz sıkıntı yaptım karoser bölümünde. Normalde karavan yapımında hackler var. Yani sabit ölçüler var ve onlara göre bu kesimleri yapıyorsun. Ben kendi gözüme göre kestim ve yaptım. Baktım artık buna göre cam yok, mekanizma yok. Bir daha tamamen kendimiz yine sanayiden lamine camlarla imal edip. Süper. Biraz komple. uğraştırdın ustaları o zaman. Tabii canım ya. Birçok proje değişikliğine söz konusu oldu. Birçok farklı usta değişikliği söz konusu oldu. Boyanırken birkaç kere boyadık, olmadı. Tekrar bir daha boyadık. Bayağı bir sıkıntılar çektik. Ama çok tatlı olmuş gerçekten. Peki normal bir ev eşyasına göre falan maliyetleri değişiklik gösteriyor mu? Yani hani mesela buzdolabı bildiğim kadarıyla karavanlarda farklı bir sisteme ait olması gerekiyor. İşte sallantıya Kesinlikle. karşı Evet falan. evet kesinlikle. Aslında yani karavancılık dediğin zaman zaten sisteme bir 2 katı fiyatlar burada bir geçiyor. Aslında aynı malzemeler fakat voltajları düşük veya 12 volt. 12 volt kullanmadım ben sistemde. Normal bildiğimiz evlerde kullanılan buzdolabı, o evlerde kullanılan ocak vesaire gibi sistem. Çünkü araçta titreşim çok az. Genel olarak bir ses ve gürültü var. Onun haricinde güvenlikle ya da karavan malzemesi kullanmak zorunda kalacağım bir durum olmadı. Anladım. İhtiyaç duymadın o zaman. Gerek yok. Aynı dolabı çünkü benim aldığım zaman 5.000 liraya sıfırını aldım. Karavan için olan dolabını alacağım zaman 35 bin liraydı. inanılmaz fiyat farkı 35 oluyor. bin liraydı. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu ya. Yazın falan böyle hiç kullanabildin mi yaz aylarında? Yani kaldın mı? Çok aktif bir şekilde kullanmak nasip olmadı çünkü 1,5 yıl önce başladım. 1 yıl sürdü. 5-6 ay önce aslında tam bitmiş oldu. Bu süreçte de bir kaza geçirdim ve bir 6 ayım burada Bacağın bir kaybı. kırıldı Aynen sen de. aynen. Geçmiş Bu olsun teşekkürler. tekrar. Bu süreci yaşadığım için yeni. Zaten Samsun'dan çıkıp şu an Ankara'dayım. Niye sordum biliyor musun? Ben şimdi senin arkadaşın olsam Kadir'le böyle bir hani toplu arkadaş grubuyla bir tatile çıksak ben üst katta yatmayı tercih ederdim, terasta. Yani hani hayvanlara karşı falan da koruyucu. Kesinlikle. Yıldızlar da daha güzel izlenir falan, Kesinlikle. tavsiye ediyoruz. Ne yapalım, test sürüşüne mi geçelim yoksa şurada sohbetimize devam mı edelim? Sen karar ver. Sohbetimize de devam edebiliriz. Test sürüşümüze de O çıkabiliriz. zaman Konu birkaç tamamen sorum sende. olacak sana. Tabii ki Sen tabii böyle ki. gel istersen. Aslında herkesin merak ettiği ilk şeyi soruyorum. Hazır mısın? Tabii ki dinliyorum. Maliyet tabii ki de. Yani Maliyetimiz en sıfırdan. Sen bu arabayı sıfır haliyle ne kadar aldın, neler harcadın, ne kadar süreçte yaptın bunu? Maliyetim 2 yıl önce ben aracı hurda olarak satın aldım. Bu araçlardan Türkiye'de GMC olarak, orijinal school bus olarak toplamda 15 ya da 16 tane var. Bunlar da 90 yılında İzmir Kaymakamlığı'na görev olarak alınmış, Amerika'dan getirtilmiş ve burada 15 yıl çalışıp bunlar hurdaya ayrılmış. Evet. 2016 sürecinde de bir galerici satın alıyor bunların 4-5 tanesini ve o sürece kadar ellerinde bekletiyorlar. Ben satın aldığımda 250 bin liraydı. Şu an hurda olarak günümüz 700 bin liralarda, 500-700 bin lira gibi rakamda satılıyor sahibinlerine. Doğru.
Olmuştur. Kesinlikle, yani rakamlar bu şekilde uçtu. 250 bin lira arabaya verdim ve 150 bin lira motor, dış, boya, kaporta gibi bölümüne harcama yaptım. Ve yaklaşık olarak 400 bin liraya kadar da bu gördüğünüz ışıklardı, ahşaplar, masifler, boyalar, laminantlar, çamaşır makinesi. Renkler Yani çok zevkli ama. kesinlikle. Tebrik ediyorum Teşekkür ederim. Aklınıza gelebilecek bütün diğer toplam masraflarda 400 bin lira gibi rakam yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda 700 bin lira bir para harcadım. Bayağı harcamışsın. Yani hani Evet. şu an olsa muhtemelen 2 milyonu bulur mu bilmiyorum 2 ama. milyonu bulmuyor. Güncel bir rakamlarını hesapladım. Aynı şekilde aracı alsam, bu işçiliği vesaire çıkartmış olsam 1,2 veya 1,5 milyon gibi rakam. Yani aracı almasıyla birlikte Tabii. tabii. Yani komple o şekilde oluyor. Sponsor da bulmadan yapmışsın sen bunları yani. Evet. Tamamen kendi cebinden harcadın. Kesinlikle. Normalde bir internet üzerinden ya da bir durum bunu kazanca çevirecek gibi bir durum kesinlikle olmadı. Bu çünkü benim bu araca sahip olmak çocukluk hayalimdi. Ben aynı zamanda yamaç paraşütü ve sporu yapıyorum. Nepal'de, İran'da, Tayland'da, orada burada bayağı bir uluslararası. Yüzün bu halde olmasaydı ders almak isterdim senden. Kesinlikle yardımcı olabilir. Yolculuğum normalde Samsun'dan başlayıp yaşadığım Nepal'e kadar karayolundan gitmek. Çünkü tarihi bir yolculuk var bu noktada. O yüzden sponsor ya da bu durum hani ticarete dökecek bir durum kesinlikle düşünmedim. Ama bundan güzel, sonra imkanın yani vardı, cebimden yaptın. harcayabildim. Yani normalde kendi dairemi sattım ve bütün dairemi gördüğünüz gibi yürüyen bir daireye Değil mi? çevirdim. Genelde öyle oluyor zaten. Bir ev satılıyor, sonra bir karavan alınıyor falan. Evet. Çoğu kişi ama sonrasında sponsorlarla devam ettirmeye çalışıyorlar. Bakalım sende de neler olacak. Evet, Belki bakalım güzel diyorsun. işbirlikleri gerçekleştirirsin. Bu arada hemen cam filmleri benim için kırmızı çizgi. Cam filmleri kullandın değil mi? Evet, Memnun evet, musun? kesinlikle. Memnun değilsen hemen Lumar yaptırabiliriz. Olabilir. Çünkü ben hani kendi arabamda da yaptırdım. Birçok kişiye de tavsiye ettim. Karavanda da cam filmi çünkü çok önemlidir diye Dışarıya düşünüyorum. evet güvenli. Aklında Gizlilik olsun. olayı da Eğer gerekli. bir bak şöyle bir, çünkü sen yeni artık başlayacaksın gezine. Eğer memnun değilsen hemen cam filmlerini Lumar'la değiştirelim diyorum. Tabii ki. Evet, ne yapalım? Şöyle bir test sürüşüne Test başlayalım sürüşüne artık. evet çıkabiliriz. Var mı kemerin falan? Kemer falan muhabbeti nasıl oluyor? Mesela bir çevirme olsa. Onu söyleyeyim. ben burada Normalde oturuyorum. aracı 2+1 olarak ruhsatta geçirttim. Yani burası 2 tane emniyet kemerli olarak geçiyor. Ama bunu kimse uygulamıyor. Çünkü muayeneye bu şekilde götürdüm. Bir tane şey koydum, emniyet kemeri görüntüsü koydum. Muayenede falan da sorun olmuyor değil mi? İnsan Arabadan şey dolayı yapıyordu. olmuyor. Yani hukuk yasasal olarak kesinlikle sorun olacak. Fakat kişi arabaya girdi mi abi Onu nasıl? diyeceğim. Ne güzel arabaymış ya. Nasıl yaptın abi sen bunu? Ne kadar harcadın falan muhabbetinde o muhtemelen unutuluyordur. Kesinlikle. Evet. Hadi test sürüşümüze başlayalım. Okey. Sen kullan. Ben de şurada sana kalan sorularımı sorayım, olur mu? Tabii ki olur. Hadi test sürüşüne başlıyoruz. School Bus ile test sürüşümüze başladık Kadir. Evet. Nasıl, heyecan var mı? Kesinlikle. Böyle bir aracı kullanmak kesinlikle heyecanlı. Tospa'yı biliriz. Tospa'yı nasıl kullanıyorsak onun kocaman bir versiyonu bu aslında. Onun gibi yani sürüş dinamikleri, öyle mi? Kesinlikle o hazzı veriyor fakat direksiyonumuz hidrolik, frenlerimiz sadece disk. O rahatlığımız var. Onun haricinde bildiğimiz Tospa diyebiliriz aslında Süper. tamamen. Ama direksiyon hidrolik olması inanılmaz güzel Kesinlikle, bir rahatlıktır kesinlikle. eminim ki. Peki şehir içinde böyle hani geri görüş kameran var mı? Öncelikle onu soracağım ama Ya hani büyük- kullanım zorlukları var mı? Biraz bahset bize. Kullanım zorlukları var. Neticede büyük bir araç, otobüs statüsünde bir aracımız. Geri görüş için normalde kamera ve ekran koydurduk. Bu şekilde devam ediyor. İyi, o seni bayağı bir rahatlatıyordur. Parkta Evet, falan evet. sorun yaşıyor musun? Mesela şu anda sen ne kadar buna evinde desen, hali hazırda yaşadığında ayrı bir ev var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Samsun'a normalde ikamet ettiğim şeklim var. Fakat büyük bir araba, dediğim gibi parkı falan da yani normal bir taksi gibi kullanım falan değil ama daha önce tır şoförlüğü yaptığım için bu konuda Alışkın. deneyimim var. Süper ya, vallahi inanılmaz güzel. Arada bir böyle ben telefonumu da açtım. Buradan da bir açı verdim sen fark etmeden. Buradan da çekiyorum ki hani sürüş esnasında arkadaki eşyaların hiç kımıldamadığını bir görün istiyorum, açık Evet söylemek evet, yani gerekirse. olduğumuz gibi ev gibi diyebiliriz. En çok onu merak ediyordum yani. Bu arada burada bir kemer yok falan diye bahsettik ama ben hiç şu an sallanmadan gidiyorum gördüğünüz gibi. Ya kemer normalde var, kendi koltukları var. Muayene için gerekli olan ama dediğim gibi yani içeride herhangi bir yolcuyla alakalı bir problem yok. Gördüğün gibi zaten en fazla 80-90 kilometre hızla gidiyoruz. Ha, onu soracaktım. Maksimum hız nedir bu Ya araçta? maksimumumuz karavan ve yapımızdan olduğu için aslında fazla bir ağırlığımız var. Toplamda 8-9 tonu bulabiliyor bu ağırlık. Ha. Büyük bir araba neticede.
Ekstra normal bir mesela school bus'a göre ne kadar ağırlığı var ekstrası? Normalde kendi ağırlığı 5-7 ton arasında. Ben ekstra bir 2 ton kadar ekleme yaptık ama o da şase ve herhangi bir motorda bir zorluk çıkartmıyor. Zaten motoru sorsam bana 1/4 gücünü kullanıyorum şu anki ağırlıkla beraber. Motorun çok güçlü gerçekten ya. Evet motorun Dış gücünü tasarımda da bahsettik. sesten alabiliyoruz zaten yani. O eski dizeller şu anda bile ne kadar gürültülü günümüz teknolojilerinde. O döneme baktığımız zaman 1990 model bu arada bu araç. Evet. 1990'lara doğru şöyle bir gittiğimiz zaman gayet normal bence. Yok kesinlikle. Çocukların uykusu açılıyordur okula giderken Amerika'da. Aynen öyle diyebiliriz. Ya senin böyle hani çocukluk hayalindi. Evet ama böyle bir anda mı karar verdin yoksa bunun için baştan böyle bir çalışmalar yaptın mı? Bir anda gittin böyle evini sattın hadi ben artık bir alıyorum bu otobüsü yapıyorum bir karavan mı dedin? Yaklaşık olarak 6-7 yıldır aklımda fakat araç son derece Türkiye'de 15 tane olduğu için bunlar biraz ticari durumlara düştü. Evet. Yani ondan dolayı aldıramıyordum. En son 250 bin lira oldu fiyatı. Dedim bu fiyatı da veremem ben. 350 bin lira olunca dedim artık hani satıldığı yerde dedim ben bu arabayı alacağım. 250 bin lira da bütçem Neyse var. ne artık dedim. Artık dedim çünkü her geçen gün artıyor. O yüzden dolayı gittim. Hepsini yapımlarında falan kendim sanayi sürecinde komple ilgilendim. Yani hidroliğinden olsun, fren sistemlerinden olsun. O yüzden bütün rahatlığı almam gerekiyordu. Neticede uzun yol yapacağız bu konuyla alakalı. Dünya turu yapacaksın bir nebze yani Aynen sonuçta. aynen. Şimdi muhtemelen de bir yerden başlayınca onun devamı gelir diye düşünüyorum. Çünkü senin artık geriye dönüp bakacağın bir şey olmayacak burada. Ya evet şimdi burada arkadaşımla beraber hayatımızı zaten bu noktada bir birleştirdik. Ne kadar güzel. Yani bu yolculukta beraberiz zaten. Sonrası da olabilir. Yani bu yolculuğumuzla beraber. Devamı gelir. Kesinlikle. Belki kutsal topraklarını Amerika'ya geri döndürürsün. Orada da şöyle bir Kesinlikle story atarsın bize. yuvasına göndermek, beraber gitmek isterim. Hatta o konuyla alakalı yani uzak bir planım var. Arjantin'den girip Kanada'ya kadar bu arabayla çıkabilirim yani. Ama tabii bu süreçte, bu yolculukta göreceğimiz şeyler bunlar. Ne kadar güzel hayaller görüyorsunuz değil mi? Peki mesela ben bir karavan yapmak istiyorum. Bunu Evet. school bus olarak düşünmeden normal bir işte 302'yi mesela karavana çevireceğim. Bana mesela ne önerirsin? Ya da nelere dikkat etmemi Ya tavsiye şöyle edersin? söyleyeyim yani öncelikle karavan yaptıracak kişiler kesinlikle ne istediğini bilmesi için bir firmaya gidip bunu bir kiralasınlar. Önce bu deneyimi kesinlikle yaşasınlar. Çünkü bu deneyimi denemeden insanlar direkt karavan yaptırmaya başlıyorlar ve bu noktada ciddi problemler çekiyorlar. Çünkü karavancılık gözüktüğü gibi bir durum değil. Karavan dediğin en az bu büyüklüğü alman lazım ev konforunu alabilmen için. Ama Ducato tarzında yaparsan bunu sadece deneyimleyebilirsin. Yaşayamazsın hayatında. Doğru söylüyorsun. O yüzden kişilerin kesinlikle kiralama yapıp ne istediğini bilip ona göre yaptırmasını tavsiye ederim. Çok doğru. Önce bir bakın. Yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Ben de mesela çok isterim ama yapabilir miyim bilmiyorum. Denemek lazım. Bunu dediği evet gibi. denemeden bilemeyeceksin. O yüzden kiralaman gerekiyor. Aynen öyle. Şöyle Türkiye'ye döndüğün zaman da hep birlikte böyle bir toplaşıp ekip olarak gideriz, gezeriz değil mi? Kesinlikle. Sözünü aldın mı? Olur. Fırsattan istifade. Benim huyum böyledir. Birazcık kötü bir huyum var. Uyum kurulsun diyorum. Şaka bir yana tabii ki. Evet. Öncelikle kanalıma konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel aracını bizlerle paylaştığın için, güzel sohbetin için. Ne demek, Ve rica aslında ederim. bu tarz işlere böyle heveslenen insanlara örnek olduğun için Ya tekrar kesinlikle. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kendine iyi bak. Senin peki başka söylemek istediğin bir şey var mı? Herhangi bir problem yok. Aracı gördünüz zaten. Şu anda trafikten durumu yaşayabiliyoruz. Aynen. Bir de Son dış çekim derece yapılıyor rahatsız. şu an. Son Malum. derece rahatsız olabiliyoruz. Diyeceklerimiz zaten videoda izlediklerinde hepsini cevaplandı. Kendine iyi bak, sağlığına dikkat et. Teşekkür ederim Kadir. En önemli şey söyledin şu anda. Sağlığına iyi bak. Kesinlikle. Siz değerli takipçilerim de videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlginç bir video olduğunu düşünüyorum. Kadir sağ olsun. Güzel bir Estağfurullah. bizim için anı biriktirdi. Güzel bir konuktu benim için. O yüzden en büyük teşekkür tabii ki de sizlere. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bir el salla. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.